Ve şu şekilde oturak taşını meydana getirmiş. Bak, oturak taşı da bu şekilde. Evet. Harika bir oturak taşı. Şurada da bir kertenkele şimdi hemen karşı yan tarafındaki yığma kısma doğru. Şu kısma doğru arkadaşlar. 90 ayarında bir sinyal aldı. Ayrım yaptım arkadaşlar. Ayrıma geçtim. Ayrım. %90 dedi. En son oluştuğu için şöyle bir dekore 88'e kadar sinyal kaptı bak. Görüyor musun? Kayamızı yavaşça alalım. Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir bölgeye geldik. Gelmiş olduğumuz bölgede güzel, harika bir sinyal yakaladık. Define işaretlerimiz de keza aynı şekilde. Bölgemizde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yoğunluk olarak, tarihsel olarak bir şeyden bahsetmeyeceğim. Çünkü gerçekten eski bir tarihe ait bir bölge. Çıkacak malzemeye göre konuşmak istiyorum bu sefer. Çünkü nasıl bir malzemeyle karşılaşacağımı, hangi döneme ait olduğunu pek kestiremiyorum. Sadece tarihinin zengin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, şu oturmuş olduğum nokta arkadaşlar sanki bir oturak taşıymış gibi bir izlenim verdi. Zaten şu yukarıdaki yığma olan kısımda bakın, ana kayanın, yaklaşabilir misin? Sessiz vadi. Evet, kameramanımız yine sessiz vadimiz arkadaşlar. Pek sesi çıkmadığı için biz ona sessiz vadi diyoruz. Bu kısımda arkadaşlar ana kayamızın olmuş olduğu bu kısımda yığma bir kısım var. Burada da biz zaten şöyle işaretleri yakaladık. Bak, şu kısmı gösterebilir misin bak, detay olarak. Kaya şuradan geliyor arkadaşlar. Şurada bir kavis oluşturuyor ve şu şekilde oturak taşını meydana getirmiş. Bak, oturak taşı da bu şekilde. Evet. Harika bir oturak taşı. Şurada da bir kertenkele şeklinde yukarı doğru bakan bir yön işareti var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın, şu arka ayakları, ön ayakları, kafası ve gövdesi. Gel. Şu gövdesi, ön ayakları, yaklaş. Yukarı doğru yaklaş. Yaklaş. Yukarı doğru çık. Şurada ana gövde, arka ayak, kuyruk kısmı arkadaşlar. Burada bir kertenkele oturak taşına doğru bakıyor ve şöyle kafasına yön verdiğimiz zaman arkadaşlar ana kayanın olduğu yerdeki yığma kısma doğru bir yön alıyor. Şimdi oturak taşına da oturduğumuz zaman kertenkele zaten burada sadık bir şey gibi duruyor. Muhafız gibi duruyor. Doğru mu? Evet. Evet. Sessiz Vadi, bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Keşiflere alıştırmaya çalışıyorum seni. Alışabildin mi? Yavaş yavaş. Alıştın. Küçük İnşallah. vadi kadar olamayız. Küçük vadinin biraz yoğunluğu arttıktan sonra onu da sahalara bekliyoruz, yani ne diyelim. İnşallah. Evet, kertenkele diyorum arkadaşlar. Ben aslında ok işareti de olabilir, başka bir işaret de. Ben kertenkeleye benzettiğim için kertenkele diyorum. Şöyle oturak taşının hemen yan tarafındaki yığma kısma doğru, şu kısma doğru arkadaşlar. Evet, şu kısma doğru ne almış? Bir yön almış ve oturak taşımız var. Biz de zaten burada ne yaptık? Bir sinyal aldık, doğru mu? Aldık, evet. Şimdi o sinyalimizi tekrarlayalım. Fazla lafı uzatmayalım. Bakalım cihazlarımız falan ne diyecek? Hep beraber görelim. Evet. Doğru mu? Şimdi şöyle arkadaşlar, alan taramamızı değerli kısma aldık. Değerli kısımdan devam edelim bakalım. Hadi bakalım ya nasip. Görüyor musun? Evet. Gene aynı noktayı çekti. Aynen. Bir daha kaldıracağım, bir daha deneyeceğim. Evet. Yine aynı şekilde aynı yönü çekti.
Şöyle döndürüyoruz. Döndük böyle malzemeye doğru. Malzemeye doğru ilerleyeceğiz şimdi. Güzel sinyal değil mi? Evet. Yaklaştıkça şiddeti artıyor. Evet bak. Aşağı doğru yaklaşıyoruz. Demek ki o bölgeler. O bölge. Büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz? Bir oksit kısmına bakalım mı? Bakalım. Şöyle bir oksit alayım. Oksite deneyeyim bakalım. Şu oturak taşın üstüne çıkabilirsin. Çık oraya oturak taşın üstüne. Daha kendini emniyetli hissedebilmek için. Evet. Şöyle oksit kısmına bakıyoruz. Evet, oksit de var. Doğru mu? Hı hı. Kayalık olduğu için bir de minerale bakacağım. Mineral mutlaka vardır. Mineral vardır değil mi? Mineralde çok farklı bir tepkime veriyor zaten. Çok da fazla bir mineral gözükmüyor. Gözükmüyor. Yok. Tepkime var, sinyal kapmaya çalışıyor ama maalesef. Yeterli değil. Bir de bu en son boşluğuna bakacağım. Sonra dedektörüme geçeceğim. Şöyle boşluğumuza da bakalım. Boşluk varla yok arası bir şey. Çok fazla bir tepkime vermiyor. Görüyorsun değil mi? Hı hı, zayıf. Zayıf yani çok zayıf. Alan taramamızı kenara bırakalım. Dedektörümüze bakalım. Şöyle hakim bir noktaya bırakalım mı? Şöyle. Kaybolmasın. Tamam sen güneşe dikkat et. Ben şu dedektörümü alayım. Şimdi arkadaşlar Benim o tarafa dedektörümle geçmem lazım çünkü buradan güneş gel, vuruyor. gel aynı şekilde o tarafa geç. Buradan geçebilirsin oraya. Şöyle dedektörümüzle önce bir zemin ayarı yapalım arkadaşlar. Şuranın açtık dedektörümüzü. Açık mı? Gel bakalım. Yaklaştır ekrana doğru. Dedektör açık arkadaşlar. Şimdi şu alt kısmında onay tuşunun alt kısmındaki zemin ayarı. Zemin ayarına bastık arkadaşlar. Şimdi 2-3 defa böyle bir zemine 30 santim kaldırıp indireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar yaklaştır biraz. Zemin ayarı tamamlandı diyor. Bakın. Zemin ayarı tamam arkadaşlar. Yani bir toprak analizi yapmış olduk. Şimdi şöyle neden bunu yapıyorum arkadaşlar? Çünkü bazı izleyiciler cihazı almışlar ama nasıl kullanıldıklarına dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Şöyle geliyorum. Onay tuşuna bastıktan sonra normal ekrana dönüyor arkadaşlar. Normal ekrandan sonra burada hemen sinyal arayışına giriyoruz. Alan taramamızın sinyal aldığı noktaya gelmeden önce şöyle bir kayalıklarımızı yoklayalım. Burada yığma bir kısım var demiştik. Şöyle bir bakalım. Şu bobini fazla sağa sola çarpıtmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü hassas bir yapıya sahip. Çarpıttığınız zaman ne olacak? Bakın. Alan taramanın sinyal aldığı nokta. Şöyle ekranı gösterelim. %80 oranında. 81 mi? Geç 85. 87, 90'a yaklaşıyor. 90. 90. Oo. 90 ayarında bir sinyal aldı. Ayrım yaptım arkadaşlar. Ayrıma geçtim. Ayrımı %90 değerinde yine sinyal verdi. Ayrımda da güzel bir sinyalimiz var. Toprak ayarını yaptık. Toprak analizini yaptık. Bütün materyallerde %90, 90. ayrımda da90. O da %90'a 90. kadar. Hı hı. Evet. Şimdi yeraltı görüntülememizde buranın bir grafiğini çıkaracağız. Tamam mı? Tamam. Bir bakalım hemen. Şunu bir şöyle bir bekleme moduna alayım. Çünkü bazen ara sıra bakmak icap ediyor. Tamam. Şöyle yeraltı görüntülememizde bir çıkaralım. Cihazlarımız gerçekten
olmazsa olmaz arkadaşlar. Biri birini tamamlıyor diyebilirim. Bazen cihazlar hakkında bilgi verdiğim zaman bazı izleyiciler yanlış anlıyor. Onu da aydınlığa kavuşturayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten bazı izleyicilerimiz var ve o izleyicilerimiz yoğun bir şekilde takip ediyorlar ve cihazları satın almışlar. Biz de onlara insanlık namına şey yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Neden yardımcı oluyoruz? Adamlar bir dünya para vermişler, cihaz almışlar. Ama kullanımdan bir haberler. Biz de ister istemez insanlık namına onlara bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Yanlış mıyım? Doğru. Olmamız da gerekiyor değil mi? Yani Çünkü insanlık onu gerektirir yani. yardımlaşmak. Şimdi sen cihazı kullanımı biliyorsun. Hani uzun zamandır ve her zaman kullandığın için detaylarına sahipsin. İster istemez yurt dışından bile arkadaşlar yazıyor yani. Ya diyor işte diyor ben diyor şu cihazı aldım diyor. Şu cihazın şu özelliği şu sıkıntıları veriyor diyor. Bilmem ne diyor. Biz de insanlık namına yardımcı olmaya Bildiğin çalışıyoruz. kadarını paylaşman gerekiyor zaten. Eyvah. Ne oldu? Eyvah. Şarjım mı yok? Görüyor musun? Bataryamız bitmiş. Bunu Büyük kullanamayacağım. ihtimalle şu düğmenin açık kalmasıyla alakalı. Onu bir tane şarj kablosu vardı ya. Nerede o şarj kablosu? Onu çıkartayım. Şantada. Şu şeyimizle birlikte kullanalım bari ya. Çünkü bunda da şey var biliyor musun? Ha, onun şarjıyla. Evet. Bunda da powerbank özelliği var ya. Evet evet. Şimdi Yeterli gelecek mi peki? kullanabilirim ya bu şekilde. Şunu sadece sabitlemem lazım. O takılıyor evet. Evet. Demokraside çareler Bak, tükenmez. o çok faydalı bir şey aslında. Ya işte. Hemen hemen bütün cihazların olması lazım. Evet. Şimdi pointer özelliği diyoruz. Açıldı mı? Şöyle açtık. Kalibrasyon yapacağım şimdi bunu. Pinpointer özelliğini açtık. Şöyle telefonu eline alabilirsin. Yüzde kaç gösteriyor? Şu an 30'lara kadar. Ver bakalım. Şöyle. Bak burada %88'e kadar Evet. sinyal kaptı bak. Görüyor musun? %88'i gördük yani. Evet. Yani yaklaşık çıkaralım. %90 demek. Diğerleri de zaten o orandaydı. Değil mi? %90'a kadar da ulaştığını söyleyebiliriz. Demek ki birbirini doğruluyor bu cihazlar. 3B tarama diyorum. Buranın şimdi grafiksel olarak şöyle bir 5'e 5 olarak bakabilir miyiz? Bakabiliriz değil mi? Şöyle bir 5'e 5 ayarlayalım. Taramayı başlat diyor. Demek ki cihazı çok da şey koymamak lazım yani. Şu üst tarafındaki tuş var ya. O tuşu aslında şuradaki tuş gibi yapsalarmış iyi olurmuş değil mi? Şuradaki tuşu. Evet. Şöyle bastığında açılacak, bastığında kapanacak falan gibilerinden yapsalarmış iyi olacakmış. Ama burası var ya harika bir grafik çıkardı görüyor musun? Değil mi?
Yoğun kırmızı olan değil mi? Evet. Şey olan yer. Bak şu ana kayanın üzerine doğru da tutacağım. Bakalım buradaki grafiği nasıl tamamlayacak. Bak grafiğe bak. Bak yığma kısımda ve gerçekten harika bir şekil çıktı değil mi? Sen telefonunu şöyle dik tut. Parlıyor çünkü. Evet. Şimdi daha iyi. Güzel bir grafik çıktı yani. Şöyle bir analizlerine bakalım mı? Bak. ...0.90 milim. 82'yi gösteriyor değer olarak. Toprağa bakalım. Kayalık, kumlu, yüksek, düşük mineral, taşlı. Taşlıyı seçtik. Bak taşlıyı seçtik. Değerler değişti. Fark ettin mi? Evet. Bak 2.1. Kumda değiştirelim tekrar. Beton, alüminyum, nötr. Nötr diyelim. Tekrar değiştirelim. Bak görüyor musun? Değerler nasıl değişti? Maddenin oranına göre Maddenin değişiyor. oranına göre değişiyor yani. Cinsine göre pardon. Aynen öyle. Evet. Şimdi bu cihazda da işimiz bitti. Şöyle cihazımızı kenara koyalım. O biraz şarj olsun. Olur mu? Tamam. Bu şekilde. Tekrar lazım olabilir yani. Evet. Şimdi eldivenlerimizi giyeceğiz. Takım taklavatımızı aldık mı biz? Bizim şeyimiz, murcumuz nerede? Kayak kırmak için. Çantada galiba. Neyse lazım olduğunda da kamerayı olmadık yere tutma. Senden ricam. Tamam. Şuradaki şimdi kayalarımızı bir inceleyelim. Gel. Bak şu alt taraflarda çok fazla yaklaşma, pikseli bozulmayacak şekilde alt taraflarda boşluklar var bak. Yığma kısımlar böyle yukarı doğru çıkıyor. Doğru mu? Boşluk olduğu anlaşılıyor zaten bak. Evet. Orada da var. Orada da boşluk var. Şurada da boşluk var. Şimdi bu kayalıkları aşacağız biz. Bakalım. Bakalım nasıl aşacağız. Hep beraber görelim. Sen gene istiyorsan oraya geç. Ben şu kayalıkları yavaş yavaş elimle alabildiğimi alayım. Daha sonra kazılacak yerler varsa kazarız. Olmaz Dikkatli mı? ol. Yavaş ol, yavaş ol. Üstteki geliyor. Şöyle. Bence yuvarlanmasına engel ol. Sabit kalmasını sağla. Bir başka canlıya çarpabilir. Gel oksite bak. Oksite görüyor musun? Bak şurada oksit var. Şu kısımda oksit var. Bak. Gördün mü oksitlenmeyi? Zaten şey halini almış. Kükürt halini almış. Yavaş ol. Pointerle bakmadık değil mi buraya? Yok, o küçük çubukları ama bakmadık. Bir pointerle bakalım buraya. Şöyle bir O temizleyelim. yakın mesafeyi algılayan cihazdı değil mi? Tamam. Şuradan durabilirsen, şurada durabilirsen oradan daha rahat çekersin. Evet şu açıyı görmelerini istiyorum. Anladın Tamam. mı? Bak şurada bir set oluşmuş. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Bak şurada. Yaklaş. Çık yukarı. Heh. Bak orada set oluşmuş görüyor musun? Şimdi bu seti ne yapacağız? Yavaş yavaş açacağız. Bu açıyı görmeni istiyorum. Şöyle uçlaşımızı alalım. Şimdi şu kayamızı fazla yuvarlamadan Bana nereye çok kadar alabiliriz? ay Oo, bak burada farklı bir
açıyı çek genelde. Tamam. Kayamızı yavaşça alalım aşağı. Çekil bakayım. Sen kendi çalışmana dikkat et de. Tamam. Çok yuvarlanmasın. Hı, çok güzel. Evet. Pointerimiz nerede? Bakalım. Şimdi. Burayı açacağız. Sinyali zaten buradan aldık, tamam mı? Ne oluyor buna? Elektronik eşyalar gerçekten çok hassas. En ufak bir darbede gidebiliyor yani. Şu kayayı alabiliyoruz mu? Alırsın. Esnek çünkü. Esnek değil mi? Şurayı da bir çıkaralım. Buraya indirebilirsin. Tamam, sen buradan şey yapabilirsin. Ayakta durmakta zorlanıyoruz değil mi? Dur. Kayıyor çünkü. Kayıyor. Şu kayayı da koyayım oraya. Bas şimdi oraya. Resmen merdiven oldu. Evet. Sen bas oraya. Ne oldu? Benim için dağlara merdiven kuracağın aklıma gelmezdi. Kurarız ya. Şimdi Bir kestane balı yemedim artık. dur bakalım. Buradan birazdan kestane balık çıkabilir. Yavaş ol. Gel bak, yaklaş buraya. Bu büyük ihtimalle kasa kapağıymış. Gördün mü? Ama güneş Güneş olmayacak şekilde. Şöyle bir çekelim. Bak, burada bir kapak şeklinde yerleştirmiş. karınca yuvası da oluşmuş. Büyük ihtimalle aşağı doğru giden bir boşluk var. Ve o boşluktan karıncalar kendine yuva yapmış. Değil mi? Harika bir nokta yakaladık diyebilirim sana. Evet. Al sen şimdi bunu. Güneşi de tolere edecek şekilde. Tamam. Şöyle yavaş yavaş. Şunu açıdan bir de aşağı eğilerek daha net görüntü alabiliriz. Çok fazla yaklaşma. Biraz geri çek. Orada kök var sanırım. Değil, şu kayayı. Gördün mü kayayı? Bak, saplama bir kaya var burada. Resmen yığma yani. Bak, o ne kadar uzun değil mi?
Aslında şöyle kayaların içinde de işaret arıyorum yani, biliyor musun? Bak. İşarete bak. Görüyor musun? Ne olabilir bu? Anahtar gibi aynı. Hı? Anahtar gibi. Anahtar gibi duruyor değil mi? Harika bir yapısı Hani böyle var. daha ilkel tarzı anahtarlar var ya. Günümüzdeki gibi değil. Bak, evet. Vallahi harika bir yapısı var ha. Ne diyorsun? Yani o öyle bir şeye benzetebildim. Şuranın anahtarı olur. Şuraya bir sokayım da çıkar. Olur mu olur. Anahtar dursun kenarda. Belki birazdan kapı çıkar karşımıza da. He. Sen benim öngörümü hafife alıyorsun ama işine yarayacak o. O anahtar lazım olacak birazdan. Lazım mı olacak? Biz aslında şuraya çalışacağız. Yani Gel, ikinci anahtar çıktı, gel. o değil. Anahtar da O değil. levyemiz nerede? Ya sen hatırlıyor musun? Çok ilkel tarzı anahtarlar var ya. Tamam, biliyorum. Ay belim. Belimi arttım. Anahtarla kapıyı zorlarken Çok sert hareket ediyorsun o yüzden. sen burada Hızlı dursan, ve sert güneş- hareket ediyorsun. Güneş geliyor evet. Şurası, şu karşıdan çektiğin zaman biraz eğilerek, burası çok harika gözüküyor. Tamam. Bir görsünler. Tamam. Güneş görmeyecek şekilde. Onu da düz tutmaya çalış. Düz tutacağım da kayıyorum. İyi mi? Görüntü nasıl? Güzel. İyi değil mi? Şimdi şu kayamızı bir alalım. Çok zor iş bu ya. Zor değil mi? Hiç uzaktan göründüğü gibi değil. Senin gibi çıkmak isteyenler var ama gelmek isteyenler var. Gelsinler. Gelsinler mi? Gelsinler de görsünler. Gelsinler de görsünler diyorsun yani. Ay yavrum Yasin nasıl dayanmışsın? Ya açım değişince güneş etkiliyor. O yüzden böyle tutmak İyi zorundayım. misin? İyi bakalım. Ben iyiyim. Sen Burayı bir açalım bakalım. Kıçı uzatıyor. Çalıştırıyorsun. Ya kıç herkeste var hatun. Sen niye şey yapıyorsun? olsun. Sen yine de kullanma. Bak burası yumuşak. Şu nokta. Şu nokta çok yumuşak. Evet. Bak görüyor musun? Şey dalıyor neredeyse içine. Şuraya. Var mı yumuşak başka yer? Orada Bak şurası da yumuşak. ya burada toprak katmanı aynı bak. O bölgenin toprağı aynı. Ve sanki bir yerden taşınmış gibi. Bak. Burada da yumuşaklık var. Levye nerede? Şurada. Koku da gelmeye başladı. Bak. Şurada aşağı doğru giden boşluk var. Pointer sinyal almadı mı? Almayacağı tuttu. Evet. Biraz daha derinde demek ki. Bir de bakıyorum şimdi hiçbir şey çıkmıyormuş. Çıkacak canım sende. Niye çıkmasın? Ağzını hayır aç. Olur kadar mu taş olur attık yani. Anahtarı alır giderik. Nasıl olsa anahtarı bulduk. Bak. Anahtarımızı bulduk arkadaşlar. Kapımızın anahtarı. Kapımızın anahtarını bulduk. Bunu alacağız. Gideceğiz arkadaşlar. Artık bir tane kapıya uydururuz bunu. Güzel bir yapısı var ama değil mi? He? Evet. Harika bir yapısı var.
Müzeye götürsek para verirler mi acaba? Bilmiyorum. Abi anahtar bulduk. Vallahi anahtar bulduk. Başka bir şey yoktu. Aslında yanımızda almak lazım onu da. He? Götüremeyiz ki. Tarihi şekiller Çok diye. ağır. Götürelim aslında müzeye Tarihi verelim. şekiller diye. He? Olabilir. Hani en son bir müzeye gitmiştik, İşte hatırlıyor bundan musun? bir 150 sene önce bunu bir insan yontmuş arkadaşlar. Şu an biz elimizde tutuyoruz. Bunu tutuyoruz çünkü burada varız. Hani öyle bir şey vardı ya. Ödül almıştı da kızın teki heyecandan. Evet. Bunu elimde tutuyorum çünkü saçma sapan bir şey konuşmuştu ya. Bizimki de öyle oldu. Neyse biz şuraya devam edelim. Şimdi hiç çalış demiyor. Hep geyik yapıyor yani. Benim işim iyi. Sen bak. Şimdi bakın şurada bir kök var. Burada şimdi Köke zarar vermeden altında kaya var. O kayaya ulaşabiliriz. çay getirseymişiz çok iyi Şurası var ya. olacakmış. Acayip yumuşak ya. Bak şurada bir kaya var. Şurada da bir kaya var. Yani köklü çok ilginç. Kayanın altından. Yakında ağaç da yok. Neyin kökü acaba? Görüyor musun? Çam ağacına benziyor değil mi o kök? Hangisi? Bu eli. Çam. Bak. Şu doğanın muhteşem dokusu. Bak yakın noktada çam ağacı yok, farkında mısın? Aynen öyle. Hangi ağacın kökü acaba? Şu çatalı çeksene yakında. Gel. Şuraya yaklaştır. Gel. Ver bakalım. Bak. Şuradaki siyahlık ve oksitlenme kısmı burada malzeme olduğuna işaret. Evet. Neymiş? Burada kararma oluyorsa orada bir gömü olduğuna işarettir. Doğru mu? Evet. Anladın mı? O yüzden ne diyoruz? Bu tarz yerlerde açarken kayalarımızın kenarlarının oksitli olup olmadığına çok dikkat etmemiz lazım. Bak zaten şuradaki açı burada çok farklı şeylerin olduğunu gösteriyor. İnşallah güzel bir şeylerle karşılaşırız. Sen al bunu. Biz burada çalışmaya devam edelim. Hadi bakalım. Açacağız bakalım. Şans işi ya bu iş. Değil mi? Sen gene en güzel şeyini al. Şurayı biraz açalım. Köke doğru ineceğiz ha. Köke zarar verme bence. Bir ağacı besliyor Yok, çünkü. zaten kapatacağız ya sonradan burayı. Ya Biliyorsun, kırma yani kökü. kök çıktıktan sonra kökün olduğu yeri kapatıyoruz. Yaklaş biraz. Yaklaş. Şu an yakın çekim yapmam lazım. Bayağı derinlik oldu. Değil mi? Bak şurada Ben bir- acemi olduğum için anlayamıyorum. Belli, evet. O grafikteki derinliklere ulaştın sanki. Biraz. Pointerimiz yanında. Aa, Gördün mü? evet. Yaklaşmışsın. Yaklaş bak burada. Burada. Sinyal yoğunluğu burada abi. Yok, derinliğe de yaklaşmışsın. Az önce Evet. almıyordu çünkü. Şeyimiz böyle. İşte bundan sonra yavaş yavaş hareket etmen lazım. Çünkü Bir o arkeolog gibi çalışman lazım. küp olabilir. Evet.
herhangi başka bir şey olabilir. Anladın mı? Evet. Küpün bile sana şu kadar mı söyleyeyim? Şu kayayı alsak mı? Burada mı küp var? Yok. İnşallah. Şunu bir alalım. Şöyle bir küp buluyormuşuz. Gel. Oh. Böcek mi geldi? Yok, hayır. Gelmedi mi? Bir şey yok sende. Bak gördün mü? Bak burada ne var? Bir daha sinyal tutsana. Aa evet. Gördün mü? Evet. Biz... Ay, sanki yılan görüntüsü gibi. Yılan değildir canım sen de. Ay, değildi. Dışı benziyor sanki. Aa, gördün mü? Ay. Bak bak bak. Aa. Bak ne çıktı bak. Yılan Ya değil. bir daha yılan. tutsana şunu. Yılan değil bak. Aa evet. Gördün mü? Kayalarımız, Yılan kabuğu gibi aynı. kayalarımızın alt tarafında. Fırçan yok mu senin? Fırçayı alayım geleyim mi? Bekle. Bu anı ölümsüzleştirelim. Fırçamız nerede? Bilemiyorum. Ha burada. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Malzemeyle karşılaştım diyorsun. Evet. Oo, Ne var acaba? vallahi güzel. Yılan olmasın da. Hançere benziyor. Hançer ya. Gördün mü? Harika. Hadi bismillah. Oo, bu farklıymış. Bu bağımsızmış. Görüyor musun? Farklı bir şey evet. Ben hiç tanımlayamadım. Sanki nara benziyor. Arkadan baktığımda. Baksana. Şu hançerimizi de alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Değişik bir şey. hançer de güzel yani. Sedef kaplama. Bak şurası sedef. Evet. Gördün mü? Dış süslemesi çok ağır. Evet. Harika. Ne diyorlar? Oyma süsleme mi diyorlar? Evet. Oyma süsleme. Harika bir yapıya bak. Baksana şuna ya. Süper değil mi? Hadi bakalım bekle bizi müze. Biz geliyoruz. He? Müze diyorum bekle bizi biz geliyoruz. Değil mi? Oo, hançere bak. Süper. Bunu niçin kullanıyorlardır? Bilmiyorum. Ama harika bir şey. Baksana. Süper. Kesici bir şey mi? Vallahi bilmiyorum kesici mi değil mi? Kesici değil ya. Keskin değil. Kesici Baksana. bir özelliği kalmamış çünkü. Kesici değil. Zaten paslanmış iyice yani. Ha. Öbürü nerede? Burada. Yaklaş bakalım. Düşmüyor. Şu basamağımıza oturalım. Oturak taşımıza. Ben şuraya geçeyim. Yaslanalım. Çünkü güneş Sen geç geliyor. şuraya. Ne diyorsun? Güzel, başarılı bir çalışma. Başarılı bir çalışma. Güzel ürün. Evet. Evet arkadaşlar harika bir hançer bulduk. Bu sefer nasibimizde güzel bir hançer varmış. Şöyle yılan derisi gibi pulları olan. Değil mi? Ben Şöyle ilk etapta baksana. yılan zannettim zaten. Bak şuralar. Osmanlı işine benziyor arkadaşlar. Tarih belirtmeyeceğiz söylemiştim. Tarihi belirtmeyeceğiz diye. Çalışma ve şekiller Osmanlı dönemine ait bir malzeme gibi duruyor. Zaten şu da büyük ihtimalle ya Selçuklu döneminde ya da Osmanlı döneminde el işlemesi olarak yapılan küçük. Onu tersini çevirip şöyle göstersene. Ya, öbür türlü çevir. Şöyle mi? Hayır. Şöyle çevir bak. Buradan böyle baktığında bir Farklı nar, bir iş çıkıyor. Sen şöyle gelsene. Şöyle nar gel. simgesi gibi duruyor. Bir de ortasındaki işareti anlamlandıramadım. Evet. Güzel. Değil mi? İki tane malzeme. Bir tanesi hançer kılıfıyla birlikte.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kılıfıyla birlikte güzel bir hançer. Evet. Çok Güzel. yoruldu. Değil mi? Hı hı. Harika. Yorucu bir çalışma sonucunda bir Şurası hançer. sanki senin dediğin gibi farklı bir yapıya sahip. Kırılmış galiba, baksana. O. Kırılmış Hı hı. olabilir. Şurada bak. Ya da kırmışlar da olabilir. Hı hı. Paylaşmışlar da olabilir. Anladın mı? Birileri tarafından paylaşılmış da olabilir. O dönemlerde biliyorsun değerli eşyalar Her zaman kıymetli, değerli eşyalar. kıymetliydi. İnsanlar mal mülk, yani payını mal mülk almak yerine malzemenin tam yarısını almayı tercih de edebiliyorlardı. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir keşif, harika bir malzeme bulduk diyebiliriz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.